Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, çok kolay, çok pratik, tabanı dikişsiz patik modeli anlatacağım. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin, benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben iki renk kullanacağım, açık pembe ve koyu pembe kullanacağım. Şiş olarak 3,5 numara şiş kullanacağım. 37-38 ayak numarasına göre öreceğim arkadaşlar. Benim elim normal. 56 ilmek atarak bilek kısmından başlayacağım. Eğer ki eliniz sıkıysa daha fazla ilmek atabilirsiniz. Eğer ki 39-40 numara ayak için örecekseniz de 60 ilmek atarak başlayabilirsiniz. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bilek kısmı lastik uygulaması yapacağım. Bilek kısmına bir ters bir düz şeklinde. Evet. 56 toplamda 56 ilmek olana kadar ilmeklerimizi atalım. Evet, şişime 56 tane ilmek attım. Şöyle iki ipi birbirine bağlayayım, burada açılmasın. 56 ilmek attıktan sonra şöyle çevirdim. Evet, ilk ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Lastik örgü bir ters bir düz şeklinde ilerliyoruz. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Sıradakini ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeğim ters. Sıradaki düz. Son kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve çevirdim. Ön yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Sıradaki ilmeğim düz. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Lastik örgü biliyorsunuzdur. Bir ters, bir düz. Tersi ters, düzü düz örerek ilerleyelim. Bu şekilde toplamda 10 sıra olana kadar öreceğiz. Bu ters sıraları 10 tane olana kadar örelim arkadaşlar. Evet, bir ters bir düz. Tamamlayıp döneceğim. Evet, lastik örgümü tamamladım. Şöyle kaç sıra ördük beraber sayalım. Aynısından 2 tane yapacağımız için sayısı önemli arkadaşlar. Boyutu önemli. Şöyle aradaki ters sıraları sayacağım. Şöyle bu başlangıç sırası arkadaşlar. Onu da sayacağım. Bakın altta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 sıra örmüş olduk. Şimdi ne yapacağız? Ben diğer rengimi hemen ipime bağladım. Diğer rengime geçeceğim. Ama öncesinde tam ortada artırma yapacağız arkadaşlar. Burun kısmı oluşsun diye. Ortada 2 ilmek kalacak şekilde ilmeklerimizi ayarlayalım. Sayınız farklıysa sadece ortada, tam ortada 2 ilmek kalacak şekilde ayarlayın. Benimki sağ tarafta 27, sol tarafta 27 ilmek ayırırsam ortada 2 ilmek kalıyor. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 15, 18, 21, 24, 27. 27 ve 28. ilmek arasında işaretleyici koyuyorum. Şöyle. Sol taraftan da 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ilmek ayırdım. 27 ve 28. ilmek arasına işaretleyici koydum. Burada 2 ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Evet, diğer rengimi ipime bağladım. Şöyle göstereyim. Haroşa öreceğiz. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Siz ters örüyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Evet. 21 ilmeğimi sırayla örüyorum. Haroşa örerek ilerleyelim ortadaki 2 ilmeğimize kadar. Evet, 27 tane ilmeğimi haroşa örerek ilerledim. Bu da
işaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Ortada 2 ilmeğim var. Öncesinde bir doladım. Sıradaki 2 ilmeği düz örüyorum. Bu ortadaki 2 ilmeğim önden düz, arka yüzden ters olarak örülecek. Evet, 2 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi burada işaretleyicimi sağ şişime alıp yine artırıyorum. Yani bu ortadaki 2 ilmeğin öncesinde de artırdık, sonrasında da artırdık ve haroşa örgüme devam ediyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, arka yüzdeyim. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ki kenarı düzgün olsun ve haroşa örerek ilerliyorum. 27 ilmeğimizi örelim, haroşa olarak örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 27 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir alttaki ön yüzdeki artırdığım ilmek var karşımda, onu da haroşa olarak örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Ortadaki 2 ilmekteyim. O ikisini ters örüyorum. Ön yüzde düz görüntüsü olsun diye arka yüzde ikisini ters ördüm. Karşımda bir alttaki artırdığım ilmek var. Şöyle işaretleyicimi yanlış yere koymuşum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bu artırdığım ilmeği de haroşa örüyorum. Ve yine haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde bakın bir sıra haroşam oluştu bile. Her renkten 2 sıra haroşa olacak şekilde öreceğim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, ortadaki o 2 düz ilmeğimize kadar örelim. Evet, şöyle artık işaretleyicimi çıkartayım. Çünkü ön yüzden belli, gördüğünüz gibi 2 düz ilmek görünüyor. O 2 düz ilmeğin öncesinde bir doladım. 2 düz ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeği ördükten sonra bir doladım. Diğer işaretleyicimi de çıkartayım artık. Şöyle bakın. Sonra haroşa örerek artırmalarımızı her ön yüzde yapacağız. Arka yüzde artırma yok. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, arka yüzdeyim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Burada o iki ön yüzde 2 düz ördüğümüz ilmeği ters öreceğiz. Diğerleri haroşa olacak. Yani ne yapalım? Şu artırdığımız ilmeğe kadar gelelim arkadaşlar. Onu da haroşa öreceğiz. Evet. Ön yüzde artırdığım ilmek var karşımda. Onu haroşa örüyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi ön yüzde düz örmüştüm. Onları ters örüyorum. Evet, ön yüzde artırdığım ilmek, onu da haroşa örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Sıranın sonuna son bir ilmek kalana kadar örelim. Evet, diğer renge geçeceğim zaman son bir ilmek kalana kadar ördüm. İpi kendime doğru aldım. O ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ki diğer rengime geçeyim. Çevirdim. Evet, gördüğünüz gibi 2 sıra haroşa ördüm koyu pembe ipimle. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Yine aynı işlemleri yapacağım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde haroşa örerek ilerliyorum. Ortadaki 2 düz ilmeğimize kadar gelelim. Evet, ortadaki 2 düz ilmeğime kadar geldim. Öncesinde bir doladım. 2 düzümü ördüm. Bir doladım ve artırmalarımı yapmış oldum. Haroşa örerek ilerliyorum. Her ön yüzde 2 tane artırma yapmış oluyoruz böylelikle. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hiçbir işlem yok.
haroşa örerek ilerliyoruz. Ortadaki o 2 ilmeğimizi ön yüzde düz olarak ördüğümüz ilmekleri, sadece onları ters öreceğiz. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Artık bilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Burayı da göstereyim size. Ortadaki düz ilmeklere kadar öreceğiz. O düz ilmeklerin hem öncesinde hem de sonrasında artırma yapacağız. Şöyle hızlıca öreyim diyeceğim ama. Evet, ortadaki 2 düz ilmeğimize kadar gelelim. Evet, ortadaki 2 düz ilmeğime kadar geldim. Öncesinde bir doladım. 2 düz ilmeğimi ördüm. Ve sonra bir doladım. Artırmamı yapmış oldum ve haroşa örerek ilerliyorum. Ön yüzde bu şekilde yapacağız. Arka yüzde sadece bu ortadaki 2 ilmeği, ön yüzde düz ördüğümüz ilmekleri ters öreceğiz. Ne kadar öreceğiz? Bu koyu pembe ördüğüm renkler 5 tane olana kadar ya da ilmek sayısı 92 tane olana kadar örelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, artırmalarımı tamamladım. Şişimde toplamda 92 tane ilmeğim var. Bu renkli kısımları, koyu renkli kısımları sayarsam bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. Ajurları da sayarsam şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane oldu. Yeterli. Şimdi pembe, açık pembe ipimi alıyorum. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yapmadan 3 sıra haroşa olacak şekilde öreceğim. Burada koyu pembemi keseceğim arkadaşlar birazdan. Evet, hiçbir işlem yapmadan 92 tane ilmeğimizi 3 sıra olacak şekilde örelim. Bu ortadaki düzler de haroşa olacak arkadaşlar. Onları da haroşaya çevirelim. Evet, 3 sıra örüp döneceğim. Evet, şöyle göstereyim. Artırmalardan sonra bakın 1, 2, 3 sıra haroşa ördüm. Şimdi tabanı yapacağız. Taban için ortada 10 ilmek ayarlayacağız. Sağ tarafta 41, sol tarafta 41 ilmek ayırırsak ortada 10 ilmek kalıyor. Şöyle işaretleyici koyacağım arkadaşlar. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 40, 41. Evet. 41 ve 42. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Birazdan sayacağım. Sizin koymanıza da gerek yok. Bu taraftan da ya da şöyle direkt 3, 6, 9, 10. 10 ve 11. ilmek arasına sağ taraftan saydık. İşaretleyici koydum. Bu tarafta da 41 ilmeğim olması lazım. Şimdi 41 ilmeğimizi sayalım arkadaşlar. Siz farklı sayıda yaptıysanız ortada 10 ilmek kalacak şekilde ayarlayın. İşaretleyici koymadıysanız 41 ilmeği sayın arkadaşlar. Ben saymıyorum işaretleyici koyduğum için. Evet, ilk işaretimize kadar gelelim ya da 41 ilmeğimizi örüp döneceğim. Evet, 41 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle işaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Ortada 10 ilmek var. Şimdi 9 tanesini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesini ördüm. 10. ilmeği şöyle işaretleyicimi çıkartıyorum. 10 ve 11. ilmeği ikisini bir yine haroşa öreceğim. İkisini bir düz olarak ördüm. Ve çevirdim. Ne yaptık? 9 ilmek ördük. 10 ve 11. ikisini bir ördük. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine 9 ilmek örüyorum bakın. İlkini örmeden aldık. İkinciyi ördük. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördük.
10 ve şöyle işaretimi çıkartıyorum. 10 ve 11. ikisini bir yine haroşa olarak ördüm. Evet ve çeviriyorum. Sadece ortadaki 10 ilmeği örüyoruz. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10 ve 11. ayrık duruyor. Oradan da anlayabilirsiniz. 10 ve 11. ilmeği ikisini bir haroşa olarak ördüm. Çevirdim. İpim arka yüzde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine 9 ilmeğimi örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmekten sonra 10 ve 11. ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hep ip arkada olacak. Sonra yine haroşa örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ve 11. ilmek ikisini bir ördüm. Çevirdim. Yine ipimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. İkisini bir örüyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Hep bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ta ki yanlardan 5'er ilmek kalana kadar ilmeklerimizi eriteceğiz. Yan kısımlardaki ilmekleri. Evet, 10 ve 11. Saymanıza gerek yok. Böyle ayrık duruyor. Oradan da anlayabilirsiniz. Şöyle bakın, burun kısmı oluşuyor. Çevirdim. Dediğim gibi bu sağ tarafta 5 ilmek, sol tarafta 5 ilmek kalana kadar bu şekilde öreceğiz. Evet, 10 ve 11 ikisini bir örüyorum. Çevirdim. Dediğim gibi ip hep arka tarafta kalacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sonrasını göstereceğim. Evet, yanlarda 5'er ilmek kalana kadar ilerledim. Bakın sağ tarafta 5 ilmeğim var, sol tarafta 5 ilmeğim var, ortada da 10 ilmeğim var. Şimdi burayı üçgen şeklinde kapatacağım. Arka yüzden ikisini bir ördüm. 10 ve 11. ilmeği çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldık. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Yine burada bakın ayrık duran 2 ilmeğimi ikisini bir örüyorum. Ortadaki 10 ilmeğimizi eksiltmeye başladık. Çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde yapacağım eksiltmelerimi. İkisini bir ördüm. Sonra haroşa örerek ilerliyorum. Sayarsak 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İkisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm. Şöyle çevirdim. 4 ilmeğim kaldı yan tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra sıradaki gelen 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Bakın ortadaki ilmeklerim 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 ve 8. ikisini bir örüyorum. Çevirdim. İkisini bir ördükten sonra çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki gelen 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sayarsak 2 oldu arkadaşlar. Bakın 2 oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7. İkisini bir örüyorum.
ve çevirdim. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi ördüm. Bakın ayrık duran 2 ilmek ikisini bir örüyorum. Ve çeviriyorum. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın ortadaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir ilmek daha ördüm. Sonra buradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortada 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, çevirdim. Bir ilmeğim kaldı burada bakın. Şunu kenardaki ilmek. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ortada bu ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Tek öreyim. Sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Çevirdim. Şöyle şişime dolandı ipim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Son ilmeği de örmeden aldım. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği genişletip bu sağ şişimin önüne bıraktım. Evet, tamamen bitene kadar ilmeklerimi ördüm. Topuğu üçgen şeklinde kapatmış olduk. Şöyle göstereyim bakın. Böyle kapattık. Bu arka kısmı dikmek için ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. İğneme ipimi geçiriyorum. Evet, geçirdim. Şöyle son ilmeğin içinden geçtim. Şimdi arkayı dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle haroşa tellerini alacağım. Sağ taraftaki bakın haroşa teline giriyorum. Sonra sol taraftaki haroşa telini bu şekilde alıyorum. Sıradaki haroşa teli sağ taraftaki şöyle en uçtaki kısmına batayım. Şöyle şuraya. Buradan da ikinci sıra haroşa teline batıyorum. Çektiriyorum. Evet, böyle haroşa tellerini şuraya da batabilirsiniz. Sorun olmaz. Karşılıklı denk gelecek şekilde bakın. Pembeye geldi sıra. Buradan koyu pembeye. Denk gelecek şekilde karşılıklı haroşa tellerini alarak dikiyorum. Dikişsiz gibi duracak. Evet, bakın bu şekilde. Yukarıya kadar dikelim, sonrasını göstereceğim. Evet, dikimini tamamladım. Mankenin ayağına geçirdim. Bakın dikişsiz gibi duruyor. Tabanı zaten dikişsiz oldu. Muhteşem. Ayakta da çok tatlı, çok şirin duruyor. Evet, 37-38 numara ayak için rahatlıkla olur arkadaşlar. Eliniz genişse 39 numaraya da olur diye düşünüyorum. Böyle inşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın.
daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.